Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle cat komutuna bakacağız. Cat komutu bir dosyanın içeriğini standart çıktıya yazdırmak için kullanılır. Ancak echo komutunda olduğu gibi bize kabuk programının sağladığı bazı parametrelerle farklı amaçlarda da kullanma şansımız var. Ayrıca birçok insanın bilmediği farklı bir özelliği de var. Bu videoda onlardan bahsedeceğim. Bir önceki videoda öğrenmiş olduğumuz echo komutuyla bir metin yazdıracağım. Yine desktop dizinindeyim. Nasılsın diyelim. Böyle bir konuşma çizgimiz de olsun ve bunu soru.txt dosyasına kaydedelim. Ben bunun içeriğini bir önceki videoda bir grafik arayüzlü uygulamayla size göstermiştim. Çünkü henüz cat komutunu öğrenmemiştik. Bu sefer cat komutuyla soru.txt dosyasını çalıştırdığım zaman içeriğinin ne olduğunu bana yazıyor. Echo komutu varsayın olarak bir yeni satır karakterini yazdırıyordu. Burada da o karakteri görmek mümkün. Şimdi bir de şöyle yapalım. Nasılsın sorusuna iyiyim cevabı verilmiş olsun. Bu da cevap.txt dosyasında saklansın. Ben bu sefer cat soru.txt cevap.txt şeklinde art arda verirsem nasılsın iyiyim art arda bunları sıralamış oldu. Yani cat komutuyla çıktı birleştirmek de mümkün. Ben bunları bu sefer şöyle yapmak istiyorum. Cat soru.txt cevap.txt büyüktür dedim. Birleşik nokta txt dedim. Şimdi sadece birleşik txt'yi açalım. Nasılsın? İyiyim. Cat komutu sayesinde dosya birleştirme işlemi yapmış olduk burada. Ayrıca yine şöyle de yapabilirim. Sorunun içerisine cevabı eklemek istiyorum. Cevabı ekleyeceksem o zaman cevap.txt onun çıktısını ki onun çıktısı neydi? Sadece iyiyim. Ekleme modunda soru.txt'ye yaz diyor. Şimdi cat soru.txt dediğimde ben soru dosyasını modifiye etmiş oldum. Nasılsın? İyiyim. Bu sefer bileşik txt ile soru.txt'nin içeriği aynı olmuş oldu. Bir öncekinde farklı dosyaları birleştirerek başka bir dosya oluşturmuştum. Şimdi bir dosyanın içeriğini diğerine eklemiş oldum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Cat dedikten sonra herhangi bir parametre vermeden yönlendirme parametresini koyarsam ve buna da deneme.txt diyelim. Ben artık yazı yazma modundayım. Benim buraya yazacağım her şey yani standart girdiye yazacağım her şey benim deneme.txt dosyama yazdırılmış olacak. Bunu da şöyle deneyelim. Merhaba, nasıl gidiyor? Ben burada Ctrl+C yaparsam yani bir kapatma sinyali gönderirsem bu sinyal sayesinde benim buraya yazdıklarım dosyaya kaydedilmiş olacak. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir şey olacak. Şimdi Ctrl+C yapacağım. Buna dikkat edeceğiz birlikte. Burada caret işareti, şapka işareti ve C yazdı. Benim burada Ctrl+C yaptığımı anlamış oluyorsunuz. Şimdi dosyayı bir okuyalım. Şu yönlendirmeyi sildim buradan. Merhaba nasıl yazmış oldu. Yani ne olmuş oldu burada? Gidiyor dedikten sonra ben Enter'a basmadığım için o satırı almamış oldu. Burayı temizliyorum. Yine cat deneme diyorum. Cat büyüktür deneme diyorum. Bu sefer merhaba nasıl gidiyor deyip Enter'a bastım ve bu sefer Ctrl+C yaparsam gidiyor'un da dahil olduğunu görmüş oluyorsunuz. Cat diyelim. Yine büyüktür. Deneme txt olsun. Ve bu sefer standart girdiği ekleme modunda yönlendirme yapacağım. End of file dersem ki buraya ne yazdığınızın hiçbir önemi yok. Buraya dosyanın sonu şeklinde de yazabilirim. EOF olarak görmeniz daha mümkün ancak şu an onun üzerinden gidelim. Merhaba. Nasıl gidiyor? Bakın bu sefer burada metin girdisi olarak yazmamı belirten bir işaret var. Büyüktür boşluk bırakıyor buraya. Bunları ben yazmıyorum. Enter dedim. Bu sefer EOF yazdığımda Enter'a basarsam benim programı bitirmeme gerek kalmıyor. EOF gördüğü yere diyor ki ha tamam ben dosyayı sonlandıracağım. Şimdi bakalım deneme txt'de yine aynı şey yazmış oluyor. Ben buna bu sefer şöyle yapayım. Farklı şekilde dosyayı sonlandırma yöntemlerimiz var. Onlardan bahsedeceğim. Bu sefer ekleme modunda yine deneme txt'ye yazalım. Ancak bu sefer end of file demiyorum. Teşekkürler. Enter'a bastım. İyi. Gidiyor dedim. Bu sefer Ctrl+C yapmıyorum. Bu sefer Ctrl+D yapıyorum. Bu da aslında end of file sinyali göndermiş oluyor. Şimdi ben buradan cat deneme dersem merhaba nasıl gidiyor teşekkürler iyi gidiyor dedim. Ctrl+D yaptığım yerde bu sefer alt satıra inme karakterini kendim koymadığım için bu şekilde sonlanmış oldu. Bir öncekinde hatırlarsanız enter yaptıktan sonra end of file demiştim. O yüzden yeni satır vardı. Burada ancak ben onu koymadığım için yok. Ctrl+D yaparak dosyayı sonlandırmış oldum. Yani ben oraya dosya sonu end of file sinyalini gönderdim. Bu şekilde programdan çıkış yapmış oldum. Şimdi biraz daha karmaşık özelliklerine bakalım. Bu soru txt'nin içeriğini bir tekrar hatırlayayım. Cat soru
cevapla birlikte birleştirmiştik. Şimdilik bunun ilk satırını tekrar soruya yazdırmış olacağım. Yani ikinci satırı silmiş olacağım. Bunu ilerleyen zamanlarla head komutuyla da yapabiliriz. Ancak şimdilik tekrar yazma yoluyla yapacağım. Cat büyüktür soru txt dedim. Yeniden yazacağım. Nasılsın? Enter'a bastım. Ctrl D yazdım. Dosyam düzenlenmiş oldu. Kontrol edelim. Ben cevap ve soru arasında bir satır daha eklemek istiyorum. Bunu da standart girdiden yazmak istiyorum ve ardından bunu birleşik txt'ye yazdıracağım. Ancak şimdilik şöyle bir bakalım. Cat soru dedim. Cevap dedim ve ben bunun arasına bir şey getirmek istiyorum. Sadece tire koyarsam standart girdiği buraya alacaktır. Şimdi bir bakalım böyle yaptığımız zaman nasıl bir sonuç alacağız. Bunu yazdım. Standart çıktıya varsayılan olarak yazdırıyordu. Hatırlarsanız cat soru dediğimde burası standart çıktı olmuş oluyordu. Soru txt'yi standart çıktıya yazdırdı. Burada artık bir kursorum var. Benim metin yazmak istediğimi buradan görebiliyorsunuz. Yanıp sönüyor zaten. Buraya isteksizce cevap verdi diyelim. Enter'a bastığım zaman bunu standart çıktıya yazdırdı. Standart girdi devam ediyor. Burada kursorum var. Ctrl D yaptım ve ardından cevap txt'nin içeriğini standart çıktıya yazdırdı. Bu şekilde görünmüş oldu. Burası standart çıktıya yazdırıldı. Burası standart girdiydi. Tekrar standart çıktıya yazdırıldı. Bu yüzden iki kez görünmüş oldu ve ardından tekrar standart çıktıya yazdırıldı. Ancak ben bunu birleşik txt'yi üzerine yazma modunda yazarsam şu şekilde olacak. Enter'a bastım. Soru txt artık birleşik txt'ye yazdırıldı. Ve benim burada artık standart girdimin içeriğini bekliyor. Yine isteksizce cevap verdi diyelim. Alt satıra geçtim. Tekrar bunun içeriğini birleşik txt'ye yazmış oldu. Ben devam edebilirim burada ancak Ctrl D yazıp sonlandırıyorum standart girdinin içeriğini ve ardından cevap txt'yi de birleşik txt'nin içerisine yazdırmış oldu. Bakalım içeriğinde ne yazıyor? Nasılsın? İsteksizce cevap verdi. İyiyim. Gördüğünüz üzere soru ve cevabın arasına standart girdiyle metin ekleyebilmiş oldum. Şimdi de başka parametrelerine göz atalım bu komutun. Cat dediğim zaman lorem txt diyorum. Bunu ben kendim video dışında hazırladım. Burada iki satır olduğunu görüyorsunuz. Ardından birkaç boş satır. Yine iki satır daha ve bu sefer burada tab boşlukları olan başka satırlar görüyorsunuz. Yani bu satırlar evet görüntülenemiyor. Ancak burada tab boşlukları var. Ve ardından iki satır daha. Şimdi şöyle yaptığımız zaman cat-b lorem txt dediğim zaman boş olmayan satırları ki tab boşluklarını da sayıyor, numaralandırıyor. 1, 2 boşlukları atladı. 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde. Yeniden temizliyorum burayı. O boşlukları da numaralandırmak istersem -n parametresini yani number parametresini yazabilirim. Bu şekilde benim satır numaralarım görünmüş oldu. Burası taştığı için buradan devam ediyor ancak orası hala 8. satıra ait. 9, 10, 11 şeklinde devam ediyor. Satır sonlarını görüntülemek istersem de büyük E yazabilirim. Satır sonları dolar sembolüyle görülür ve regular expression'da da bu şekilde bir karşılığı vardır. Dolar işareti satır sonunu temsil etmiş oluyor bizim için. Burada da tab boşluklarını ve boşlukları daha rahat görebilmiş oluyorsunuz. Boş satırları atla dediğim zaman da şöyle yapabiliyorum. Burada tekrar eden boş satırları atlamış oldu. Burada birden fazla boş satır vardı ancak bunu bir tane olarak aldı. Burada yine bizim tab boşluğu olan satırlarımızı yeniden almış oldu. Bunları boş olarak saymıyor. Ve şimdi tab boşluklarını daha görülebilir bir şekilde görmek isterseniz büyük T parametresini kullanabilirsiniz. Burada 2 adet boşluğum vardı. Bunlar tab değil. 2 adet tab boşluğu var. 3 adet tab boşluğu var. Bu şekilde tab boşluklarını da görüntülemiş oluyorum. Yazılamayanları göster dediğimde şu an bir değişiklik fark etmeyeceksiniz. Bunu şöyle alalım. Burada yazılamayan karakterlerden kastı farklı bir dosya formatı kullanmış olsaydık, örneğin Windows'un formatlamasını kullanmış olsaydık satır atlamalarda /n yerine /r kullanabilirlerdi. Yani onlar new line yerine return demiş oluyorlar ve onları burada $m şeklinde görüyor olabilecektik. Şu an benim Linux cihazımda oluşturduğum dosyada böyle bir karakterle karşılaşmıyoruz. Gizli karakterlerin hepsini birlikte göster demek için de -A
diyerek gösterebilirim. Tekrar temizleyip yazayım. Satır sonlarını gösteriyor. O az önce bahsettiğim şu an bu dosyada olmayan karakterleri göstermeye yarıyor ve tab boşluklarında bu şekilde göstermiş oluyor. Bu şekilde cat komutundan da bahsetmiş olduk. Bir sonraki komutta görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.